Okul bittikten sonra 2 yıl hocam kendimi eve kapattım. Açıkçası paylaşmayı çok seven birisiyim. Bilgi paylaştıkça çoğalır mottosunu kendime gidiyorum. Eğer ki siz bunu sabırla, azimle devam ederseniz o zaman açılıyor kapılar ve ilerlemeye başlıyorsunuz. Ama 5 dakikada çektiğim bir video bir anda milyonlarca izlenebiliyor. Yani yapay zeka evet bazı meslekleri yok edecek. Etti hatta. Bu hafta Kırmızı Koltuk'ta Ozan Siha'yı misafir ediyoruz. Kendisi yönetmen, eğitmen ve aynı zamanda bir dijital içerik üreticisi. Kendisi bu haftaki programımızda yönettiği filmlerden bahsedecek, teknolojik gelişmelerden ve yapay zekanın ne yöne gittiğinden, mesleğine ve hayata neler kattığından bahsedecek. Hep birlikte izleyelim. Ozan Bey hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Hoş bulduk hocam. Öncelikle sizin programınıza ve bu kırmızı koltuğa konuk olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum ben de size. Ben Ozan Sihay. Adana'da doğdum. Adana'da büyüdüm. Bütün eğitim hayatımı da burada tamamladım. Ve burada yaşamaya devam ediyorum. Adana için bir şeyler yapmaya devam ediyorum. Ama hayatımın yarısı neredeyse dışarıda geçiyor. Özellikle İstanbul ayağı da çok fazla. Adana-İstanbul arası sürekli bir mekik dokuyan bir hayatım var. Burada ilkokulu Celalettin Sayhan'da, sonra Gazi Ortaokulu'nda, sonra Gönen'de okudum ve Çukurova Üniversitesi'nde de jeoloji mühendisliğini bitirdim. Fakat mesleğimi hiç yapmadım. Onun yerine küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri fotoğraf ve sinema merakım ve aşkım vardı. Biraz da ailemden gelen bir şeydi tabii ki bu. Hem işte Adana'da çok bilinen dedem ve babam Hikmet Sihay ve Aydın Sihay, ikisi de fotoğrafla ilgilenen kişilerdi. Özellikle dedem analog makine sevdasını bana aşıladı. Sonra babam dijital fotoğraf sevdasını aşıladı. Ondan sonra fotoğraftan videoya bir geçiş dönemim oldu. İşte kısa filmler, reklam filmleri, tanıtım filmleri, kısa filmlerle yurt dışında birçok başarı alma şansı yakaladık. Bu sayede dünyayı gezme şansı yakaladım. Ondan sonra da teknolojiyle zaten harmanladım bunları. Yine çocukluğumdan beri teknolojiyle çok iç içeyim. Özellikle 8 yaşında Commodore 64 bilgisayarla tanışmıştım ve ondan beri de bilgisayarla çok haşır neşirdim. Ve bunların hepsini bir araya getirebileceğim bir işe dönüştürdüm aslında kendimce. Yani fotoğrafı, videoyu, teknolojiyi, bilgisayarı içeren, özellikle internetin yaygınlaşmasından sonra, sosyal medyanın daha da yaygınlaşmasından sonra yaptığım çalışmaları buralarda paylaşmaya başladım. Ve aslında şu anda işte fotoğraf, video, dijital içeriğin hepsini harmanladığım bir iş yapıyorum. Yani şunu diyebilirim, hobimi işe dönüştürdüm. Herkesin hayali olan bir şey muhtemelen bu. Çok da memnunum diyorsunuz. Gözünüzden zaten o enerji okunuyor. Evet. Peki bu kadar sanatçı bir aileden geliyoruz. Çocukluk yaşından beri bu kadar içindeyiz fotoğrafın, diğer sonraki gelişen videoların. Neden jeoloji mühendisliği oldu? Acaba hiç düşündünüz mü? Ben mesleğimle şimdikiyle ilgili bir eğitim alsam daha faydalı olur muydu? Yoksa onun da kattığı bir şeyler var mıydı? Hocam tek bir kelimeyle söyleyebilirim. Tembel bir öğrenciydim. Puanı düşük diye jeoloji mühendisliğini sırf üniversite okumak için okudum aslında. Hatta o zaman benim girdiğim sene ÖSS vardı. Tek sınavdı. 142 puan almıştım. 140 barajdı. Çok net hatırlıyorum. 142 puanla da jeoloji mühendisliğinin 147 almıştım ilk sene. Birinci öğretimini kazanıyordum. Ama ben makine ya da bilgisayar gibi bir şey istiyordum. Fakat bilgisayar çok ütopik bir şeydi. Yani çünkü ders çalışmıyordum. Gerçekten hayatımda bir tane test kitabı açmamışımdır. Sonra dedim ki ben kendi kendime bir sene daha çalışırım. Seneye bilgisayar ya da makineyi kazanırım. Sonra o bir sene hiç çalışmadım hocam. Ondan sonra daha da düşük puan aldım. Jeoloji mühendisliği ikinci öğretimi kazandım. Maksat üniversite hayatını görmekti aslında. Tabii ki üniversite hayatının kattığı çok fazla şey oldu. Özellikle sosyal anlamda. Orada tabii ki kendimi geliştirdim. Jeoloji ile alakalı şu anda bir şey sorsanız hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama üniversite yaşantısı bütün gençlerin yaşaması gereken bir şey diye düşünüyorum. En azından o 4 seneyi dolu dolu geçirmek gerekiyor sosyal olarak. Orada bana artı olan şeyler şunlardı. Dijital fotoğraf makinenin ilk çıktığı dönemlerdi ve sınıfın fotoğrafçısı olmuştum. Çok fotoğraf çekiyordum. Bir de jeolojinin avantajı şu oldu aslında. Çok arazi geziyorduk. Sürekli dağ, tepe, bayır geziyorduk ve doğa fotoğrafları çekmeyi böylece çok sevdim. Ve onlar üzerinde işte programlar öğrendim. Photoshop'ta bunlara değişiklik yaptım, manipülasyon yaptım. Facebook'un ilk çıktığı dönemlerde sınıfın Facebook profil fotoğraflarını herkesin ben çekiyordum. Böyle aslında katkıları oldu. Olmadı desem yalan olur ama
tabii ki hayalim bilgisayar okumaktı ya da makine okumaktı. Ama bunlar dönem dönem değişiyor. Mesela şimdiki aklım olsa da şimdi radyo, televizyon, sinema okumak isterdim. Bilmiyorum hangisi avantajlı oldu fakat alaylı olarak da kendimi oldukça geliştirmeye çalıştım. Yani üniversitede kazanamadığım bölümleri kendi kendime çalışarak en azından orada görmem ya da öğrenmem gereken şeyleri gerçekten azmettim, çalıştım. Okul bittikten sonra 2 yıl hocam kendimi eve kapattım ve sürekli kitaplar okudum. İşte bununla alakalı belgeseller izledim. Kendi kendime programlar öğrendim. Photoshop, Premiere, After Effects gibi programları. Ne dışarı çıktım ne arkadaşlarımla görüştüm. Tamamen kendimi verdim ve belli bir artık seviyeye geldiğimi düşündükten sonra iş dünyasına atıldım diyebilirim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tembel değilim. Sevdiğim işi bulduğumda Evet. çalışkan bir insanım. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. ikisini Yani hiç kimse kapayamaz kendisini. evet, ya o biraz bence maalesef eğitim sistemiyle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum ben onun. Yani jeolojide çok başarısız bir öğrenciydim ama ben puanım hiç önemli değil. Bilgisayar mühendisliğini okusam bence çok başarılı olurdum. Yani severek yapardım en azından o işi. Ama şu anda geldiğim yerden çok mutluyum ve memnunum. Belki de böyle olması gerekiyordu. Bir sürü eğitimler zaten aldınız, kendinizi geliştirdiniz. Peki buraya geçip ondan sonra ilerleme nasıl oldu? Oralarda neler yaptınız? Jeoloji mühendisliği bittikten sonra Evet, profesyonel. dediğim gibi yani yaklaşık 2 yıl gerçekten kapattım kendimi. Hatta o 2 yıl içerisinde askere bir gittim geldim 6 ay boyunca. Ondan sonra bir iş arayışına girdim. Yani ben ne yapacağım? Herkesin böyle bir şeyi vardır. Ne yapacağım, ne edeceğim, geleceğim ne olacak diye. İlaç firmalarına başvurdum. Hatta Roche firmasına kabul edildim. Cuma günü dediler ki pazartesi gel başla. Sonra hafta sonu hocam düşündüm, taşındım. Dedim ki ben yapamam bunu. Benim yapacağım iş bu değil. Ben kendi sevdiğim bir şey yapmak istiyorum. Sonra babamın bir dedemden gelen reklam ajans kelimesini sevmiyor babam. Reklam evimiz var. Sihay Reklam Evi. Oraya babama yardım etmeye başladım orada. Sonra oraya teknolojiyi getirdim. Bizimki biraz daha böyle damga, plaket tarzı şeylerdi. Biraz daha grafik tasarımı oraya getirdim. İstanbul'a fuarlara gittim. Makineler baktım. Makineler getirdim. Bilgisayar aldım dükkana, iş yerimize. Ve orada kendimi de geliştirdim ve dükkanı da biraz geliştirdim babamla birlikte. Sonra bu grafik tasarım beni çok mutlu etti bu işleri yapmak. Grafik tasarım yaparken bir yandan da işte o kendimi kapattığım dönemdeki After Effects, Premiere, Photoshop gibi programları entegre ederek sosyal medyanın da hayatımıza girdiği dönemlerde, özellikle Facebook'tan sonra Instagram'ın girdiği dönemler, ben böyle ilginç videolar yapmaya başladım. İşte taş köprünün üzerinde mesela fil yürütüyordum filan böyle. Büyük saate bir adam tırmandırıyordum. Böyle 3D programlarla After Effects'te vesaire. Sonra bunlar böyle viral olmaya başladı. Çok paylaşıldı, çok sevildi. İnsanlar nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun diye sormaya başladı. Ben de açıkçası paylaşmayı çok seven birisiyim. Bilgi paylaştıkça çoğalır mottosunu kendime gidiyorum. Ve insanlara tek tek cevap veriyordum. Sonra bu gitgide büyüdü böyle. Takipçi sayısı arttı vesaire. Artık birebir cevap verememeye başladım. Çok fazla soru geliyordu. Ben de ne yapayım, ne edeyim dedim. Bir YouTube kanalı açayım dedim. Herkese bilgilerimi ücretsiz bir şekilde sunayım dedim. Sonra YouTube kanalı açtım. Bundan 6 yıl önce, 6-7 yıl önce. Ve orada işte fotoğraf nasıl düzenlenir, video nasıl editlenir, işte görsel efekt nasıl yapılır, bunları anlatmaya başladım. İşte kısa film nasıl çekilir vesaire. Sonra orası gitgide büyüdü, böyle çığ gibi büyüdü. Ve oradan da şeye bağlandı işte. Firmalar, kurumlar böyle ya da kişiler benden eğitim istemeye başladı. Gidip böyle İstanbul'a, firmalara, kurumlara, üniversitelere, söyleşiler, workshoplar, eğitimler yapmaya başladım. Bundan 2-2,5 yıl önce de Acun Bey işte böyle onun aracılığıyla bizim Gökhan hocamız var, Gökhan Mutlay. Onunla birlikte Acun Medya Akademi'den bana bir teklif geldi. Orada eğitmenlik yapar mısın diye kabul ettim. 2,5 yıldır da Acun Medya Akademi'de dijital içerik ve yayıncılık bölümünde eğitmenlik yapıyorum. Ve oranın bütün ders müfredatını da ben hazırlıyorum. Böyle bir serüvenim var. Bir yandan da ama dediğim gibi fotoğraf çok kalmadı fakat sinema aşkım hiç ölmeyecek. O devam ediyor. İşte kısa filmler, belgeseller, klip çekimleri hepsine şu anda devam ediyorum. Uzun film de yaptım. Evet, bir tane uzun metraj film çektik Ceylin diye. Orada da 2 yönetmen olarak çektik. Yönetmenlerden birisi bendim. Bir de görüntü yönetmenliğini yaptım. Şimdi o festivallerde dolanıyor film. Bu konuda çalışmak isteyen
gençler ne yapmalılar? Nelere sahip olmalılar? Sizde gördüğüm o. Hayalinizin peşinde gidiyorsunuz. Hayalinizden koparacak bir konuya sapmıyorsunuz ve biraz da şans, belki ortamın, bu medyanın artık daha çok hayatımıza girdiği bir dönemde de olunca bunu da iyi kullanarak gidiyoruz diye anlıyorum. Evet, evet. Peki gençler nelere dikkat etmeliler? Ne yapmalılar? Bir kere her işte tabii ki çok önemli ama bu sektörde network çok önemli hocam. Yani network sağlayamazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Dünyanın en bilgili kişisi olun, en iyi programcısı olun, en iyi fotoğrafçısı olun. Network'ünüz yoksa maalesef bir yerlere gelmeniz zor. O yüzden de yani şimdi mesela ben sosyal medya ile alakalı bir şeyler anlatıyorum öğrencilerime ama sosyal medyada aktif olmak istiyorsanız, iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız gerçek hayatta sosyal olmanız gerek diyorum. Gerçekten birileriyle tanışmanız gerekiyor ki bir yerlere gelebilirsiniz. O yüzden ilk aşıladığım şey açıkçası bu oluyor. Network, network, network. Sürekli birileriyle tanışın. Çekinmeyin, özgüvenli olun. Hayır cevabı alabilirsiniz. Motivasyonunuz asla kırılmasın. İşten soğumayın. Özellikle bu işler çok sabır isteyen işler. Genelde şimdi yeni nesile özellikle sorduğunuz zaman ne istiyorsunuz? İleride ne olmak istiyorsunuz diye. YouTuber olmak istiyorum. Şu anda 1. sırada çıkıyor. Bizim dönemimizde ya polis, ya avukat, ya doktor olmak istiyorduk. Şimdi bütün çocuklar sorun YouTube ya da Instagram'da bir şeyler olmak istiyorlar. Fakat işte bunun dezavantajı şu, herkes bunu çok kolay görüyor. Ama çok zor bir şey. Aşırı zor bir şey. YouTube ya da sadece YouTube özelinde demeyeyim. Sosyal medya platformları, şunu söylüyorum öğrencilerime de ya da bunu soranlara, sizi bir köle olarak görüyor. Yani sizi sömürüyor. Bunu eğer ki kabul ediyorsanız, ben deli gibi çalışacağım, üreteceğim, içerik üreteceğim diyorsanız tabii ki girin ama girdiğin zaman da hemen başarılı olmayacaksınız. Sizi bir deneyecek önce sosyal medya. Bakalım bu gerçekten benim istediklerimi karşılıyor mu? Yapıyor mu? Düzenli içerik üretiyor mu? Hedef kitlesini belirlemiş mi? Ondan sonra bir süre sonra eğer ki siz bunu sabırla, azimle devam ederseniz o zaman açılıyor kapılar ve ilerlemeye başlıyorsunuz. Ama bu çok kolay bir şey değil. Gerçekten ben yıllarca uğraştım ve işte sonrasında yavaş yavaş dediğim gibi büyümeye başladı, sonra çığ etkisiyle büyüdü tabii ki. Öncelikle dediğim gibi sabır, network ve çok araştırmak, çok okumak, çok incelemek. En önemlisi bu. Çünkü artık bilgiye erişim çok kolay. Yani artık herkes her şeyi biliyor. Bilgiye ulaşabiliyor. O yüzden de rakip çok fazla bu işe ya da herhangi bir işe girecekseniz. O yüzden burada farkınızı ortaya koymak gerekiyor. Birden fazla şey yapmak gerekiyor. Artık tek iş yetmiyor. Birçok şeyi hakim olmanız ve bilmeniz lazım. Ama burada da işte sınırı iyi bilmek gerekiyor. Ben her şeyi öğrenmek istiyorum derseniz bu sefer de çorba yapabilirsiniz. Belli bir kalıp oluşturup kendinize o kalıp doğrultusunda gitmeniz gerekiyor. O konulara hakim olmanız gerekiyor ve kendi farkınızı kendiniz ortaya koymanız gerekiyor. Bu böyle bir yolculuk. Öyle başlar başlamaz hemen büyük bir başarıyı getirecek bir yolculuk. Asla öyle bir şey olmuyor. Sabırla, sebatla, vazgeçmeden gitmeleri ve bir yerde belki kalsalar bile vazgeçmeyip devam etmeleri gereken bir şey. Evet, yani o sınırda mesela ben de o sınıra geldim ve dedim ki ya olmuyor, ben yapamıyorum herhalde, vazgeçeceğim dedim. YouTube'a özellikle. İzlenmiyorum yani ve deli gibi emek veriyorum. Böyle ekipmana da bu arada pahalı bir iş yani, şu anda da işte ışıklar, kameralar vesaire. Ekipmana da yatırım yapmışım, etmişim ama olmuyor. Ne yapsam da olmuyor, gitmiyor. Ama gerçekten dedim ki böyle ya biraz daha devam edeceğim. Eğer onu demeseydim kendime belki bugüne gelmeyecektim. Böyle kısa bir dönem içerisinde, belki 1-2 aylık dönem içerisinde kendimi bir gazladım, kamçıladım, devam ettim ve ondan sonra açıldığını gördüm yolun. Peki şuna inanıyorum, katılır mısınız bilmiyorum. Birincisi derler ki insanların bıraktığı yerde devam eden insanlar başarılı olur. 2, başarıyı kazanmam için ne yapmam lazımı düşünen de orada bir farklılık yaratıp mı daha yukarıya çıktınız yoksa aynı şeyi yaparak mı gitti? İlk yaptığım şeylere baktım aslında. Şöyle diyebilirim. Önce bir değişiklik yaptım içerik tarzımda. Ama o içerik tarzını ben kendime uygun görmedim. Şöyle, benim yapmak istediğim şey o değildi. Benim yapmak istediğim şey ilk başladığım zamanlardaki şeydi. İşte fotoğraf, video üzerine içeriklerde. Biraz daha böyle trend olan şeyleri yapmaya çalıştım ama baktım ki bu ben değilim. Benim yapmak istediğim şey bu değil ve tekrar ben ne olursa olsun geri dönüp kendi yapmak istediğim şeyi yapmak istiyorum dedim ve ona ısrar ettim. Onun üzerine gittim. Ondan sonra açıldığını gördüm. Evet, şeyde de çok haklısın.
haklısınız. Çok doğru bir laf bence. Birileri bir yerlerde bırakıyor. O sabır çünkü tükeniyor bir yerde ve sizin yolunuz bu sefer daha da açılabiliyor. Ama işte o sabrın tükendiği yere, o noktayı, o çizgiyi geçmek çok önemli. Orası çok ince bir çizgi gerçekten. Orada çoğu kişi vazgeçip başka işlere yönelebiliyorlar. Eğer o çizgiyi geçebilirseniz başarılı olma ihtimaliniz yükseliyor. Ama yine de garantisi yok. Sosyal medya özellikle çok nankör bir yer. Biraz şans gerekiyor işin içerisinde, o da var yani. Bazen ne olacağı hiç belli olmuyor çünkü. Hiç güvenmediğiniz bir içeriğiniz bir anda herkes tarafından izlenebilir de. Öyle bir şey de var. Ama yine de belli bir rutinde, belli bir hedef kitleye oynamak da önemli. Genellikle unutamadığınız anınızı sorarız. O zaman böyle hiç tutmaz dediğiniz bir şeyin tuttuğunu anlatmak ister misiniz? Şöyle birkaç tane var öyle aslında dijital sosyal medyada paylaşımlarımdan. Rastgele çektiğim ve ya öylesine çekeyim, hatta şunu yaptım. Bir videom var YouTube'da, kısa videom, yanlış hatırlamıyorsam hocam 20 küsur milyon izlendi şu anda. Dedim ki bir arabanın rengini değiştirmeyi anlatıyorum. İşte bir tane yaprak alıyorum yerden, yeşil. Kırmızı bir arabanın üstüne koyuyorum. Bakın diyorum, bu yaprak sayesinde arabanın rengi değişecek. Koyuyorum böyle, araba yeşile dönüyor. Onu tabii ki görsel efektle falan yaptım. Önce bunu story attım Instagram'da. İşte böyle nasıl falan diye bir şey aldı. Sonra sildim oradan. Millet şey dedi, paylaş bunu dedi işte YouTube'da, Reels'ta. Sonra paylaştım. Bir anda böyle viral oldu video. Yani bu tarz şeyler oluyor. Çünkü normalde benim videolarım cidden araştırma üzerine. Bir şeyi araştırıyorum, deniyorum, içeriği üretiyorum, montajlıyorum ve bu bir süreç. Ciddi anlamda bir süreç. Ama 5 dakikada çektiğim bir video bir anda milyonlarca izlenebiliyor. Bu biraz da can sıkıcı aslına bakarsanız. Çünkü cidden çok emek veriyorum ve o emek verdiğim videolar bu kadar izlenmezken 2-3 dakikada, 5 dakikada, 10 dakikada yaptığım bir videonun patlaması biraz can sıkıcı olabiliyor burada. Ama herhalde 5 dakikalık videonun bu kadar patlamasının nedeni de o birikim diye düşünüyorum. Tabii ki. Zaten evet. Kimin olduğunu tam hatırlamıyorum. Siz daha iyi hatırlarsınız. Bir ressamın bir lafı vardı ya işte. Herkes tabloya bakıyor ve işte bu olmamış diyor. O zaman kalem koyuyor. Hadi sen yap dediğinde tabii ki olmuyor. Yani o ciddi bir birikimden geliyor. Yani bu benim yaptığım 5 dakikalık şey aslında 20 yıllık bir şey. Çünkü çok sevdiğim bir virtüözün, piyano virtüözünün sözü var. Çok beğenildiğinde bana deha diyorlar ama bunun %98'inin çabam olduğunu görmüyorlar diyor ki gerçekten bunun bir sonucu diye düşünüyorum. Evet. Başka paylaşmak istediğiniz bir anınız varsa? Benim için bir dönüm noktası olan bir çalışmam vardı hocam. 2012 yılında James Bond Skyfall filmi Adana'da çekilmişti hatırlarsanız. Adana ve İstanbul'da çekildi. Filmde İstanbul olarak geçmişti. Orada tabii ki bu da hep birikim, yani işte o kısa filmle gelen bir şeyden dolayı James Bond ekibi Adana'da filmi çekmeye karar veriyor. Varda Köprüsü'nden dolayı Adana'ya geliyorlar ve orada da bizi buluyorlar. Bizle tanışıyorlar. Biz onlara yardımcı oluyoruz ve James Bond ekibiyle tanışıp James Bond filminde 6 ay boyunca reji olarak görev alıyorum. Bu benim için hayatımı gerçekten önemli bir dönüm noktası. Yani bir anda böyle elimi sallasam Oscar'lı birine değen bir setin içerisinde, inanılmaz bir disiplin, ekipman içerisinde, Oscar'lı bir yönetmenin yanında, Sam Mendes'in yanında ondan komut alır şekilde işte Daniel Craig'le yan yana bir çalışma fırsatı yakaladım. Bu gerçekten benim ufkumu çok ciddi anlamda açtı ve ondan sonra sinemaya olan aşkım daha da körüklendi aslında ve ondan sonra da biraz daha üretimim arttı. Yine aynı şekilde 2018 ya da 19 yılında yanlış hatırlamıyorsam Charlie's Angels'ın yeni versiyonu İstanbul'da çekilmişti. Yine orada da reji olarak görev almıştım. Yani benim için çok önemli iki tane, bunlar böyle birer anlık anı değil ama iki Hollywood filminde çalışmış olmak benim için muazzam bir şey. Özellikle o filmleri sinemada izlediğim zaman galasında kredisi kısmında kendi adını görmek muazzam bir şey. Peki, yapay zeka üzerine de çalışmalarınız var. Bundan bahsetmedik ama yapay zekanın bugün geldiği yerde insanların işlerini kaybetme korkusu var. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünüyorlar. Sizin bu konuda bakış açınız nedir? Bildiğim kadarıyla mesleğinizde de kullanıyorsunuz. Evet, çok sık bir şekilde kullanıyorum yapay zekayı. Hatta elim ayağım oldu diyebilirim. Yapay zeka hocam aslında yani insanlık tarihine baktığımızda çok daha eskiye dayanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan süre gelen, işte Turing testi denen Alan Turing'in başlattığı, sonrasında yıllar içerisinde tıp alanında, askeri alanda kullanılan bir teknoloji ama son 2 yıldır biz çok fazla kullanmaya başladık. Çünkü günlük kullanıcıya kadar ulaştı artık yapay zeka ve
ve gerçekten şu anki ivmesi inanılmaz bir şekilde ilerliyor ve öngörmek de çok zor. Çünkü çok fazla bununla alakalı çalışma yapılıyor. Özellikle dünyanın en büyük teknoloji firmaları bütün neredeyse Ar-Ge yatırımlarını yapay zekaya yapıyorlar. Ve o yüzden de bundan 2 sene sonra dahi nereye gideceğini görmek çok zor. Ama şimdiden yapay zeka hem hayatı çok kolaylaştırıyor, zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor, hem de bir yandan birçok mesleği öldürüyor. Bunu maalesef söylemek gerekiyor. Bazı sektörler yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu biraz şeye benziyor işte, sanayi devriminde fabrika buharlı makineler geldikten sonra işçilerin artık fabrikalarda azalması, onların başka mesleklere yönelmesi. Yani yapay zeka evet bazı meslekleri yok edecek, etti hatta, ama bazı meslekler de doğacak. Fakat işte burada şey çok önemli. Etik konular, telif konuları ve kontrol. Yani yapay zekayı ne kadar kontrol edebileceğiz insanlık olarak? Bu işin kontrolü kaçtığı zaman nereye gidecek onu bilemiyoruz. Çünkü gerçekten yapay zekanın olayı zaten insan gibi düşünebilmesi ve bir şeyler yapabilmesi. Kendi karar mekanizması olduğu zaman ve artık bütün dünya internete bağlı. Bu biraz şey, böyle gerçekten bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz tarzda bir şey gibi görünüyor ama artık o bilim kurgudan çıktı. Yani bu kontrolü sağlayamazsak kötü yerlere doğru da gidebilir. Kendi kararını vermeye başladığında. Aslında kendi kendimize insanlığın sonunu getiriyoruz gibi de bir şey de olabilir. Bununla alakalı zaten birçok distopya filmi var. Bunların en büyük örneği aslında Terminator 2'deki Skynet işte. Gelecekte yapay zeka bilinçlenip insanlığa karşı savaş açıyor. Şu anda biz bunun eğlenceli yüzünü görüyoruz gibi geliyor bana. İşe yarayan kısmını kullanıyoruz gerçekten. Umarım da bu şekilde gider. Çünkü çok kolaylaştırıyor. Mesela ChatGPT teknolojisi benim gerçekten elim ayağım. Yani gün içerisinde o kadar çok şey yaptırıyorum ki ben. Ve biraz ama şuraya doğru da gidecek. Bu olacak maalesef. Sosyallik yok olacak gibi. Çünkü şimdi ben kendi adıma bunu bir öz eleştiri olarak da söyleyebilirim. Mesela ChatGPT ile artık sesli konuşabiliyorsunuz. Mesela ben geçenlerde ChatGPT ile sinema üzerine bir muhabbet yaptım işte. İşte Tarantino'dan girdim, Nolan'dan çıktım. Böyle 2 saat boyunca sohbet ettik ve ben hayatımda sonra düşündüm ki hiç kimseyle sinema üzerine böyle koyu bir muhabbet yapmamıştım. Bir süre sonra artık şu olacak. Ya ben işte gidip şununla bununla arkadaşımla biriyle konuşacağım, açayım işte yapay zeka ile sohbet edeyim gibi bir şey de olacak. Burada biraz artık şey olması gerekiyor. Kendimize de bir sınır koymamız gerekiyor sanırım. Biraz iş işten geçti gibi de geliyor ama. Yani özellikle teknoloji, işte internet, sosyal medya bağımlılığı derken iyice buranın kölesi olmaya doğru da gidiyoruz. Bu maalesef korkunç gerçekler. Bunları da inkar edemiyorum kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim.